İnternet Pazarlama Danışmanı Kültür Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Aytaç Mesutçu ve kurumsalhaberler.com yönetici ortağı Sayın Murat Buyurgan'la birlikteyiz. İnternet Dünyası, Sanal Dünya köşemize hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Bugün sanırım internet ortamında basın bülteni yönetimi ve elektronik halkla ilişkiler üzerine bilgi alacağız, konuşacağız. Şimdi özellikle bu konunun çok uzun süredir sektörde hizmet veren sitesi ve onun yönetici ortağı Murat bizde, kurumsalhaberler.com bu konuda hizmet veriyor. Tabii bunların ayrıntılarından bahsedeceğiz. Öncelikle bir Murat'ı tanıyalım. Murat, biraz kendinden bahseder misin? Evet, ondan sonra. Aytaç, ben yaklaşık 10 yılı aşkın süredir internet sektörünün içerisindeyim. 5 yıla yakın aktif, interaktif ajans hizmeti verdik ve son 5 yılda bu kurduğumuz siteyle birlikte online PR konusunda hizmetler veriyoruz. Sitemiz nasıl bir hizmet veriyor? Biraz ondan bahsedeyim ve hani 2005'te nasıl online kurduk? PR nedir? Ondan da biraz bahsedersen. Online PR aslında klasik PR'ın internet ortamına taşınması ama tabii bu süreç klasik PR'dan çok farklı gelişiyor. PR'ın içerisinde bizim bulunduğumuz kısmı yani biraz halkla ilişkiler. Evet, halkla ilişkilerin internet ortamına taşınması. Elektronik halkla ilişkiler dediğimiz. Halkla ilişkiler sürecinin en önemli gündemlerinden biri medya ilişkileri. Çünkü her kuruluş, her marka medyada kendine yer bulmaya çalışıyor. Biz de bunun internet ortamındaki sürecini yapmak için yola çıktık. 2005'te yola çıktık. 2005 aslında Türkiye'de internet için de ciddi bir kırılım noktası. ADSL ile birlikte kullanıcı sayımızın artmaya başladığı bir nokta. Biz yola çıktığımızda şu amaçta özellikle halkla ilişkilerin ve kurumsal şirketlerdeki departmanların medya ilişkilerini online ortamda da yapabilmesi, basın bültenlerini basın mensuplarına e-mail ile aktif gönderebilmesi, geriye dönük bu bültenlere arşivden ulaşılması gibi süreçleri internet ortamında yapabilmeleri için yola çıktık. Ama bu dediğim süreçte kullanıcı sayısının artması bizim sitemizde de gözlemlediğimiz farklı bir olguyu ortaya çıkardı. Bu ne? Sadece medya kanalından değil, aslında hedef kitleye internet ortamından doğrudan da ulaşma şansımız olduğunu gösterdi. Çünkü basın bülteni dediğimiz süreç aslında hedef kitleye ulaşmak için, yani sadece basına ulaşmak için değil, bunu medya organında yer alması için, ister radyo olsun, ister televizyon olsun, ister gazete olsun, asıl hedef kitleye mesajı verebilmek. Peki Murat, şunu sorayım, oradaki içerikler nasıl oluşturulmalı? Yani artık siz aslında içerik oluşturmuyorsunuz tahmin ettiğim kadarıyla. Evet. O zaman bir kurum oraya gelirken internette bir içerik oluşturarak size gelmeli. Çok doğru. Bir kurum internette içeriği nasıl oluşturmalı? Kurumdan kuruma farklılık göstermesi lazım. Zaten bu süreci yapan şirketler için bizim söyleyeceğimiz bir şey fazla yok. Çünkü bu konuda zaten deneyimliler. Ama ben biraz daha daha önce medyada yer alma şanslarının olmadığını düşünen şirketlere şu tavsiyede bulunurum ki bunlar genelde daha orta çaplı ya da daha işten işe çalışmalar yapan, işte konferanslar, eğitimler veren şirketler, ajanslar olabilir. Yani çok büyük kitlelere ulaşmadıkları için medyada yer almayan şirketlere internetin şu fırsatını biraz gündeme getirmek isterim. Arama motoru çok önemli bir, Google çok önemli bir trafik kaynağı siteler için. Keza son dönemde sosyal medyada çok önemli bir kanal. Çünkü işte kullanıcılar beğendikleri, ilgi duydukları içerikleri paylaşıyorlar. Bu her zaman sadece eğlenceyle ilgili olmayabiliyor. Örneğin sağlık sektöründen bir örnek versek, işte sağlık sektöründe basın bülteni dediğimiz sürecin %90'ı aslında doktorların ağzından yazılmış belli konularla ilgili içerikler, hastalıklarla ilgili içerikler. Sağlık konusu da internette hepimizin başına bir şey geldiği zaman hemen sarıldığı bir nokta. Karşısına tabii bir arama yaptığınızda bir sonuç çıkıyor. Burada tabii ki yanlış sonuçlar ya da yanlış bilgilendirmelere yol açacak bilgiler de olabilir ama iyi bir kullanıcı artık orada Google sonucunda doğru içeriğe ulaşabiliyor. Bizim sürecimize baktığınız zaman bizim sitemizde bir basın bülteni yayınlayabiliyorsa bir hastane diyelim, bu da hedef kitlesine aslında o hastalığı yaşayan kişiye içeriği ulaştırmış oluyor. Bu sektörlere göre değişebiliyor ama sağlığı ben şu bakımdan örnek verdim. Çok tükettiğimiz, çok aradığımız bir içerik olarak Google'da bizim çok gözlemlediğimiz bir konu. Burada sen belki soracaksın, onu söyleyeceğim. İnternetteki haberin şöyle bir farklılığı var medyada yer almaya göre. Medyada, geleneksel medyada ne yapıyoruz? Gazeteyi açıyoruz, o gün okuyoruz ve o içerik tüketiliyor. İşte şimdi bizi dinliyorlar ama bir 15 dakika sonra bu program bitecek ve o anda kalacak. Ama internette
doğru bir yere ulaşırsa, o içerik sürekli bulunabilen bir içerikse, ihtiyaç oldukça ulaşılabilen içerik oluyor. Bir tane tipik bir örnek vereceğim. 5 sene önce bizim yayınladığımız bir basın bülteni, güneşin zararları ve faydaları ile ilgili bir hastaneden çıkmış bir basın bülteni. Bu bültenimiz kışın çok fazla ziyaretçi almıyor ama şöyle Mart-Nisan ayları yaklaşıkça insanlar güneşe çıkacak tatil hazırlığında. Eski de haber olsa. Evet, güneşin zararları diye yazdığı zaman Google'da üst sırada çıktığımız için hemen geliyor, o içeriği okuyor ve biz arkada görüyoruz ki bu site her sene Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında bu haber okunmaya devam ediyor. Evet. Özellikle bu tip sürekli okunabilecek haberler için internetin de böyle bir esprisi var. Peki şimdi o zaman önemli bir nokta, herkes sosyal medyayı çok fazla kullanıyor. Evet. Bu PR kısmında sizin sosyal medyayla verdiğiniz hizmetler nasıl çakışıyor? Nasıl hizmetler veriyorsunuz? Bizim hizmetimizden yola çıktığımızda biz basın bültenini daha fazla görünür hale getiriyoruz. Kelime olarak, terminoloji olarak belki basın bülteni deniyor ama onun hani basında yer alma şansı olmasa bile bir şekilde internette Google gibi arama motorlarında ön sırada çıkartarak ya da başka bir okuyucunun hemen bültenimizin altındaki bir Facebook gibi, Twitter gibi popüler sosyal medya platformlarında bu bülteni paylaşabilmesi için pratik yöntemler sağlayarak o bültenin artık basın mensuplarından bir kenara bıraktığımızda bireyler tarafından paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmasına olanak sağlamaya çalışıyoruz. Burada sizin gruplarınızdan da ben bahsettim. Ayrıyeten bültenlerin gene paylaştıklarınızı da gördüm sizin gruplar üzerinizde. Evet. Evet, böyle bir çalışmanız da var. Bizim site olarak biz de Facebook gibi, işte Twitter gibi, Friendfeed gibi aktif platformlarda biz de varız. Dolayısıyla oradaki takipçilerimize mevcut sitemizdeki bültenleri de duyurmuş oluyoruz ama bu süreci çok genel olarak yani şirketler için, her boyutta şirkete tavsiye edersek, internet ortamında aranılan, merak edilen bir içeriği paylaşabilirseniz, bu içeriğe de bir ulaşım şansı verirseniz fırsatlar sizin için var. Peki bu hani içerikleri, ben en önemli nokta gene bu. Senden özellikle ben öneri bekliyorum. Yani her firma her içeriği yaratamıyor. Evet. Yani en önemli nokta da zaten burada değerli olan içeriktir. Bunu yayınlarken son olarak önerebileceğin neler var bize? Çok kısa birkaç cümleyle bize önerirsen. Yani gelen klasik haberleri bir kenara bıraktığımız zaman insanların merak ettiği sorulara cevap veren bir takım işler yapıyorsanız bunu yazıya dökmelerini ve internet ortamında paylaşmalarını tavsiye ediyorum. Video gibi, sesli, işte podcast gibi platformlar da çok önemli ama onların prodüksiyonu daha maliyetli olduğu için o konuya çok girmedim. İçeriği ne kadar paylaşırsak o kadar çok kişiye ulaşma şansımız var. Evet, onu da son olarak bir vurgularsak. Evet, internet dünyası sanal dünya köşemizde kurumsalhaberler.com yönetici ortağı Sayın Murat Buyurgan'la birlikteydik. Artık sizlere veda ediyoruz. İnternet Pazarlama Danışmanı Kültür Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Aytaç Mesutçu ile birlikte programı hazırlayanlar Zehra Karabel, Serpil Erim, teknik yönetmenimiz Muzaffer Ayıldız ve ben Tülay Tüzün. Yeniden birlikte oluncaya dek. Hoşçakalın efendim. Her şey gönlünüzce olsun.